Sol gözümüz madde ve dünya bilgisiyle, dünya gözüyle baktığımızda biz iki boyutlu görüyoruz. Bizlerin derinliği önemli. Yani bir mutluluğu nasıl yaşıyorsun? Nerelerde mutlu oldun ve bu mutluluk alanları öncelikle genişletebilir misin? Her bir çakranın patlaması ya da enerjisini bir üst çakraya gönderim sırasındaki oluşan enerji birikimleri cinsellikteki haz seviyelerini belirler. Bu tadı iyi alabilmenin arkasında çok enteresan bir bez vardır. Bunun adı epifiz, yani pineal bezdir. Ve biz birçok tat ve lezzetle ilgili konuda buranın açıklığı kadar bir tat ve lezzet alırım. Umut ettiğim bana sunulduğunda ben mutlu oluyorum. Peki ya her birimiz umut ettiklerimizle buluşuyorsak? Merhaba sevgili dostlar. Hepimiz hoş geldik. Pazar sükuneti ve sakinliği içerisinde sükunetli ve sakin bir program yapacağız birlikte. Bu programda bir tarafta mutluluk diyeceğiz, mutluluğu anlatacağız. Fakat sadece mutlu olacağımız olaylar değil, bu sefer bir de mutluluğun derinliği kavramından bahsedeceğiz. Ya zaten biz hani mutlu olmaya çalışıyorduk. Mutlu olmayı öğrenirken şimdi bir de hani bunun derinliği ne demek diyeceksiniz. Ve aslında en önemli olan şeyi sığlığı ve derinliği diyeceğiz. Bir taraftan evet suya kavuşmak çok önemli bir şey. Fakat şimdi kıyılarda mı işte diyelim ki daha derinlerde mi yoksa gerçekten hani böyle o denizin eşsiz derinliklerini de seyredeceğimiz alanlarda mı olacağız? Buraya iyi odaklanıp konsantre olduğunuzda şu ana kadar belki mutlulukla ilgili çeşitli kavramları böyle bir kenara koyup dinleyip ondan sonra eğer ihtiyacın varsa tekrardan mutlulukla ilgili kavramları alabilirsin. Ama önce gel birlikte mutluluğa doğru yelkenlerimizi şişirelim ve yola çıkalım. Şimdi senin için derin su nedir dediğimizde bir sürü kavramlar söyleyebilirsin. Şimdi mesela 1-2 yaşındaki bir çocuk için derin su neredeyse bir karış sudur. Ya birazcık büyüdü. Şimdi hadi 2 karış, 3 karış bele kadar yani sudan korkan için bunların hepsi derin sudur. Biraz yüzmeyi hani öğrenme aşamasına geldiğinde göğsüne kadar olan su derin sudur. Biraz yüzmeyi öğrendiyse artık 1-2 insan boyuna gidebilir. Adım adım şimdi bu mesafeleri arttırabilir. Hepsi sudur. Hepsinin kendine göre derinlikleri vardır. Ve bugüne kadar çoğunlukla mutluluktan bahsedilmiş olsa da önemli olan suya kavuşmak, suya kavuştun mu oh ne âlâ deyip kenara çekilmişizdir. Oysa ki bir de bu kavramın derinliği vardır. Hatta ve hatta sevginin derinliği vardır, şefkatin derinliği vardır ve bunlar da aslında bizim mutluluk derinliklerimizi belirler. Şimdi çoğunlukla kişilerin yüzeysel bir yaşamı seçtiğini görüyorsunuz. Belki zaman zaman hani bizler de buralara çağrılıyor olsak da kendimize gelip evet şimdi ben neyi istiyorum ve hedefim ne olmalı sorusunu soruyoruz. Ve şimdi her biriniz kendinize şunu sorsun. Bugüne kadar seni en çok mutlu eden şey neydi? Neden çok mutlu oldun? Hangi konuda böyle evet işte budur dediğin nedir? Bunu kendine vaktiyle yaz. Ve şimdi dünyada senin için en mutlu insan kimdir? Ve ne olduğunda çok mutlu olur? Bu dışarıda seyrettiğin durumla ilgili bak. Sence en derin mutluluk kavramı ne? Bunların her bir tanesini bir tarafa koyduk. Peki neden bunları soruyoruz? Çünkü birçoğumuz şunu biliyoruz ki bizim bu dünyadaki en büyük hedeflerimizden bir tanesi mutlu olmak. Mutlu olmak için yaşıyoruz. Kendimizin, çevremizin, ailemizin, çocuklarımızın, anne babalarımızın onlar ne kadar mutlu oluyorsa
Bu mutluluktan bizler de pay alıyoruz. Ama önce kendi mutluluğumuzu diyoruz. Peki sen ne kadar mutlusun? Ne kadar mutluyuz? Ve işte bunu ölçecek bir birim var mı? Derinliği neyle, metreyle mi, mille mi, santimle mi, nasıl bir şeyle ölçeceğiz? Ve kendimizi önce bir göreceğiz ve ondan sonra da soracağız. Peki öyleyse bu derinlik artar mı? Mutluluğumuzun derinliğini arttırabilir miyiz diyeceğiz. Şimdi gözde de benzer bir durum vardır. Mesela insan gözleri gelişmiştir ve beynimizin de çok büyük bir kısmı sinir sistemimizin ve beynimizin içerisinde çok büyük bir alan gözlerimizle alakalıdır. Ve gözlerimiz bizim gerçekten de hani o yani bizden çok daha iyi gören bir sürü hani Yani bir sürü canlılar var. Fakat bizim de gözlerimiz işte bir köpekten ya da çeşitli birçok hayvanlardan daha iyi görüyor. Onların bant aralığı daha dar. Fakat öncelikle şuradan başlıyoruz. Mesela tek gözle bir yere baktığınızda şöyle yapıp burada derinliği algılayamıyorsunuz. Yani bir tarafıyla gözünüzün baktığınızda sağ ya da sol iki boyutlu görüyorsunuz. Üç boyutlu kavramı ancak iki tane göz bir araya gelip beyinde bunun bir hesabı yapılıp evet bak bu kadar yakın, bu kadar uzak bir şeyin size olan mesafesini hesaplayabiliyorsunuz. Yani derinliğini ölçebiliyorsunuz. Öyleyse tek gözle değil. Şimdi buraya tek gözü ne yapalım? Mesela diyelim ki bu sol gözümüz madde ve dünya bilgisiyle, dünya gözüyle baktığımızda biz iki boyutlu görüyoruz. Peki e, sol göz yerine sağ gözle yani sadece ruh gözüyle baktığımızda görebilecek miyiz? Hayır yine göremeyeceğiz. Bu sefer yine aynı şekilde tek boyutlu ve mesafeyi yine algılayamayarak görüyoruz. Bir de tabii ki diyelim ki şimdi artık iki gözümüzle görmek kabul ettik ve bu sefer renk skalamız var. Yani belli bir renk aralığını görebiliyoruz ve daha derinleri yine göremiyoruz ki bir sürü canlılar kızılötesi, morötesi gören hatta kendilerini buna göre hazırlayan çiçekler, kuşlar, kelebekler yani birçok canlıda o çağrının, korunmanın kızılötesi ve morötesi dalgaları görenlere göre de olduğunu görüyoruz. Oysa ki bizim belli bir aralığımız var. İşte bu üç tane güzel tüplerimizle beraber üç renk üzerinden algılıyoruz ki bazen daha bunlardan bir tanesini daha göremeyip renk körü olanlarımız da var ama hani biz çoğunluk görüyor diye baktığımızda yine belli bir alanı görüyoruz. Oysa ki şimdi mesela Kirlian cihazları var. Düşünün eterik beden ve aura görüntüleyebiliyor. İşte kızılötesi işte ya da termal kameralarla bakabiliyorsunuz. Başka görüntüleri görebiliyorsunuz. Mor ötesi dalgaları görebiliyorsunuz. Ama mesela aura görücü çeşitli medyumlar belli antrenmanlar, çalışmalar yaptıklarında önce eterik bedenleri ve daha sonra insan bedeninden ışıyan o canlılık dalgalarına görebiliyorlar. Yani derinlik artıyor. Şimdi tamam bunları görmeye başladık diyoruz ki hadi gelin bakalım. Şimdi bir de üçüncü gözümüz var. Yani iki tane göz bir araya geldiğinde bir üçüncüsü oluşuyor. Bu çok önemli bir yasanın buradaki tezahürüdür. Yani e, üçüncü gözümüzün bizim algılıyor, görüyor ve işte diyelim ki birçok katmanı seziyor olmasının ardında gerçekten çok önemli bir yasa vardır. Eril ve dişil prensiplerde vaktiyle bunları anlatacağım. Şimdi diğer taraftan her birimiz bu sefer şunu diyoruz. Ya ben mutlu olmak istiyorum ama mutluluk nedir? Mutluluğun tanımı nedir? Nasıl mutlu olurum ya da mutlu olup olmadığımı nasıl anlarım? Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki mut köşkünden ileri geliyor ve umut etmek. Ve umut ettiğimiz bir şeyin bize sunulmasıyla alakalı bir şey. Umut ettiğim bana sunulduğunda ben mutlu oluyorum. Peki ya her birimiz umut ettiklerimizle buluşuyorsak?
Ya gerçekten çağırdığımız hayat ve kaderle buluşuyorsak, öyleyse umut ettiğiyle buluşanlar, yani bütün yaşadıklarımız ve bize sunulan hayat ya da kader dediğimiz her şey bizim umut edip de bize sunulmuş olanlar. Peki neden o zaman sürprizler ya da işte iniş çıkışlar yaşanıyor? Bununla ilgili zaten hani gerek ifade tamiratçılığı, gerek kelam bilginliği gibi hayat ve kaderin nasıl dille yazılıp dilimizle sipariş edilen hayat ve kaderle de buluştuğumuzun mekanizmalarını ve sistemlerini anlatıyoruz ki bu konu bir de kitabımız var, Kaderin Kodu diye. Şimdi her birimiz ifadelerimizle çağırdığımız ve oluşturduğumuz bir hayatın içerisinde seçimimizi yaşıyorsak normalde zaten mutlu olmamız lazım. Fakat mutlu olmadığımız taraf bir, seçim yapan tarafımıza itiraz etmek, bu yaratımı yapan tarafımıza itiraz etmek ve bunların kökeni de o seçimi ya da siparişi verirken orada olmamak ve okumamak. Şimdi bu kelimenin altını bir daha çiziyoruz. Okumamak. Yani aslında yaşadıklarımızı, yaşadığımız olayları, bize sunulanları, bizi mutlu ettiğimizi söylediğimiz ya da mutsuz ettiğini itiraf ettiğimiz çeşitli olaylar aslında her bir tanesi zaten bizi mutlu etmek üzere bir kurgu. Şimdi burası ilk önce insanın kafasını karıştırıyor. Yani ne demek? Şimdi yaşadığım bir sürü olaylar, durumlar var ve bunların bir kısmı beni yeteri kadar mutlu etmedi. İşte bu mutlu etmeyen olaylara olan ihtiyaçları da bu sefer bir sistemle anlamak durumundayız. Ve burayı okuyamadığımızda, anlayamadığımızda sanki hayat bize dayatılmış bir kader ve rahatsız edici, bazen zulmedici gibi görülebiliyor. Oysa ki bu hayatın anlamını, mekanizmasını ve sistemini okuduğumuzda artık nasıl kullanacağınızı bildiğinizde, ki diyelim ki yeni bir cep telefonu aldınız ve o telefonun hani şu anda diyelim ki hani Android'lerden iOS'lara falan geçiyorsunuz. Bir anda nasıl değişiyor bütün sistem? Aldınız ve şimdi bunu kullanmayı bilmiyorsunuz. Telefona bakıyorsunuz. Hangi tuşa bastığınızda ne oldu? Hele bir de ilk başta bazen yurt dışından aldığınızda Çince falan çıkıyordu. Hiç yapamıyordunuz. Yani oradan hani dili bilmem neye geçene kadar. Şimdi düşünün ki hayat böyle ve anlamıyorsun. Anlamadığında bir sürü tuşlara basıyorsun ve sana bir yemekler geliyor. Ve gelen yemeklere itiraz ediyorsun. İşte bu sebeple okumak çok önemli. Onun için gerçekten okumayla başlayacağız, okumayla hayatı tamamlayacağız. Her günümüzü doğru şekilde önce okumayı, yani okuduğumuzu anlayarak hayatın bize ne dediğini dinlemeyle geçirmek durumundayız. Dinliyorsak, anlıyorsak bize verilen bu sefer hayatın sunduğu güzelliklerin, güzellik kelimesinin altını çiziyorum. Çünkü sana sadece güzellik olsun diye aktarılan sistemlerin bir yorumunu yapıyoruz. Aa, bu iyi, bu kötü, bu güzel, bu çirkin. Hayır. Siparişlerim bunlar ve bu siparişleri neden vermiş olabilirim? Ve bu siparişlerin bana faydası ne? Ya da faydasızları varsa bunları siparişten kaldırabilirim. Fakat yaşadıklarımız enteresan bir şekilde bizim dilediklerimiz ve dilediklerimiz dillendirdiklerimiz ve dillendirdiklerimiz ise ol deyip hayatımıza çağırdıklarımız. Diğer taraftan bu mekanizmayı görmezden gelme ihtiyacında olanlarımız. Yani ne olacak ki canım? Yani söylesem ne olur, söylemesem ne olur? Hani koca kainat beni mi dinliyor? Evet, dinliyor. Çünkü sen bir titreşim yayarsın. Titreşim yayıyorsun ve o titreşimleri ifadelerinle, davranışlarınla hayatına yansıtıyorsun ve yansıttıkların da kader tarlanda işte bir şekilde filizleniyor, köklenerek ağaçlara, bitkilere, meyvelere dönüşüyor. Şimdi her birimizin öyleyse her bir dileğinin ya da içindeki potansiyelin yansıması olan şeyin adı hayat. Ve hayat senden sana senin gibi yansıyor. Şimdi öyleyse
Gelin okumalarımıza bakalım. Şimdi diyelim ki bir anne var, kızından şikayetçi. Kızı ona bir şeyler anlatıyor. Diyor ki, ben senin diyor madde, dişi, kadın, dünya tarafınım. Bak bende neler oluyorsa senden yansıyor. Sen eğer bende görürsen, anlarsan şimdi kendini iyileştirip dönüştürebilmen için sana diyor bir anlam katıyorum diyor. Ama sadece iş beni değiştirmeye ya da benim üzerimde çeşitli zorlamalar yaparak, kontroller yaparak topu taca atmak istiyorsan da, kendini görmek istemiyorsan da kendini iyileştiremezsin diyor. Ya da bir erkek çocuğu olan bir kişi içinse bu onun ruhsal gelecek planı. Şimdi gel bakalım diyor. Bakalım gelecek planında neler var? Neler çağırmışsın? Hangi yerlere dikkat etmen gerekiyor? Nerelerde inişler, nerelerde çıkışlar var? Nerelerde isyanlar, itirazlar, nerelerde rahatsızlıklar ya da olumsuzluklar var? Ben şimdi sana diyor bunları seyrettireceğim. Ya da bir bakıyorsun kişi annesine bakıyor, sorunlar görüyor. Bak diyor geçmiş madde planın buydu. Çözebildiklerinle buraya geldin. Çözemediklerinle geçmişi değiştirmeye çalışıyorsun. Babasına bakıyor, geçmişte yaptığı ruhsal planları, gelecek planlarını görüyor. Ve burada takıldığı yerler varsa bir bakıyor ki evet zamanda, ruhta, yaradanla bağlantılı birçok konuda takılmış ve burayı çözmesi gerekiyor. Ama bunları anlamadığında bu sefer bunların birçok yansımaları hayatında kader olarak ona sunuluyor. Ve her biriniz aslında yaşadıklarınız, bazen kayıplarınız, hastalıklarınız, sorun diye nitelendirdiğiniz birçok konunun hayat içerisinde size sizden yansıyan bir durum olduğunu okuyabildiğinizde, okumaya çalıştıkça, bunu anlayıp anlamlandırdıkça bu sefer hayatın ne kadar bonkör, ne kadar böyle size misafirperver ve dilediğiniz her şeyi yapacak öncelikle harika bir sistem olduğunu görmeye ve okumaya başlıyorsunuz. İşte bunu okuyanlar, okuyabilenler için bu sefer hayat ile didişmek, hayat ile kavga etmek yerine öncelikle olanın okunması, güzelliklerinin fark edilmesi ve bu güzellikleri fark ederek de bu sefer şimdi yeni bir geleceği nasıl şekillendireyim ve şimdi yeni mutluluk planları nasıl yapayım demeye başlıyoruz. Hadi gelin öyleyse bunu yapmaya başlayalım. Şimdi dedik ki arkadaşlar, bizlerin derinliği önemli. Yani bir mutluluğu nasıl yaşıyorsun? Nerelerde mutlu oldun? Ve bu mutluluk alanları öncelikle genişletebilir misin? Yani eğer küçücük bir su birikintin varsa bunu bir göle, bir denize, bir okyanusa çevirebilmen öncelikle ne yaptık? Yüzey alan olarak hayatında okumalarını arttırarak hayatın sana ne dediğini, ve aslında hayat seninle konuşurken ardında Yaradan'ın konuştuğunu görerek, duyarak, hissederek muhabbete geçebilmen. Onun içindir ki asıl olan muhabbettir. Ve biz bu muhabbete aslında çevremizdeki olaylarla bizden yansıyıp da seyrettiğimiz bir olayın içerisinde bazen bir kaza dediğimiz, bir rahatsızlık, bir sevinç, bir neşe dediğimiz bir olayın içerisinde ya da başarılarımızın içerisinde. Birçoğunuz bir başarıda ne kadar mutlu oldunuz? Ya da bir konunun bir kazancında, belki ilk kazancınızla, bir maddi kazancınızla eve bir şey aldığınızda ne kadar mutlu oldunuz? Bir şeyler ürettiğinize ne kadar mutlu oldunuz? Ve bu alanları tabii ki arttırabilmek mümkün ve bunların her birinde tabii ki bir mekanizması var. Şimdi tekrar ilk baştaki sorumuza gelelim. Seni neler mutlu etti? Kiminiz bir şey ürettiğinde, kiminiz bir şey başardığında, kiminiz güzel bir övgü aldığında, kiminiz onaylandığında, kiminiz bir hayali gerçekleştirdiğinde mutlu oldunuz. Kiminiz bir insanı sevindirdiğinde.
bir yardım, bir paylaşma içerisinde mutlu oldunuz. Evet, bunların her bir tanesi çeşitli şekillerde bir kademeydi. Bir su ile buluşmak en azından bir su birikintisine gelip ayağımızı sokmaktı. Dedik ya, bunların bir derinliği var ve derinliğini arttırabilmek için neler yapabiliriz? Şimdi bu soruyu yazdık. Şimdi burada cevaplanması üzerine açalım. Şimdi beden içerisinde bir sürü tatlarımız, lezzetlerimiz vardır. Bunlardan bir tanesi mesela haz melekemizle biz yemek yediğimizde bir tad alırız. Şimdi her birinizin damak tadı eşit olmadığı gibi bir yemeğin içinde alacağınız tat da eşit değildir. Bir sürü kademeleri, bir sürü böyle işin içinde derinlikler vardır. Yani şimdi bir Güneydoğu e, damağıyla işte bir batı damağı arasında bir miktar fark olabilir. Yani oradaki işte baharatlar, hatta gidin bir Hindistan'a, işte Hindistan, Pakistan, o bölgedeki bir damak ile bir Tayland'ın damağı ile mesela bir Avrupalı'nın damağı arasında çok farklar olabilir. O alışılan tat ve damak zenginlikleri, beynin koku hafızalarıyla alakalı birçok tadı alabilme mekanizması birçok doğuluda batılıya göre daha gelişmiş olma ihtimali yüksektir. Şimdi burada o damaktaki tat alma derinliğini bir tarafta tutalım ve şimdi bunu çeşitli alanlara ekleyelim. Yani siz bir pırasayı yerken aldığınız tat, ki mesela bizim detokslardan sonra arkadaşlarımız içindeki bütün vitaminleri, mineralleri saymaya başlıyor. Neden? Çünkü dil temizlendi, beyin, epifiz temizlendi ve müthiş bir şekilde damak artık içindeki mineralleri, tatları, neredeyse ekşi acı olan bir şeyi tatlı şekerli gibi algılamaya başlıyor. Şimdi burada bu tadı iyi alabilmenin arkasında çok enteresan bir bez vardır. Bunun adı epifiz, yani pineal bezdir. Ve biz birçok tat ve lezzetle ilgili konuda buranın açıklığı kadar bir tat ve lezzet alırız. Ya olur mu? Bu koku, kokunun ya da tadın lezzetiyle epifizin ne alakası olacak? Sadece bu değil. Cinsellik de böyledir. Tensellik de böyledir. Yani teninizdeki bir dokunuş, bir hissiyatı da daha yüksek alırsınız ya da alamazsınız. Bazı arkadaşlarımız çok hassastır. Çeşitli sesleri kimisi çeşitli görüntüleri, kimisi tensel bazı olayları, kimisi duygusal bazı olayları çok daha şiddetli bir şekilde hissedebilir ve alabilir. Bunlarda da yine epifiz bezi çok daha faal, daha temizdir. En azından daha az kireç tutmuştur. İşte flor biraz daha az kaplamıştır vesaire. Şimdi burada öyleyse bizim endokrin merkezlerimizin doğru çalışması ve temiz çalışması önemlidir. Bu uzak doğu bilgelerine göre çakra sistemi, Anadolu ya da İslam bilgeliğine göre baktığınızda ise kalp gözü açıklığı ile alakalı bir şeydir. Diğer taraftan biz bu endokrin merkezlerimizin öncelikle iyi temizlenmesi, fiziksel olarak bunların arındırılması ve detoks yapılması bizlerin tat derinliğini arttırabilmek için önemli bir etkendir. Bu işin fizyolojisi. Fakat diğer taraftan şimdi bir kişi acıdan korkuyor ve geri çekilmek istiyorsa, hayatın tatlarını, lezzetlerini inkar etmek istiyorsa, hayatın iniş ve çıkışlarına karşı bir mesafe koyuyor, isyan ediyor, kabul edemiyorsa bu sefer hepsini toptan reddeder. Özellikle acılara karşı dirençler geliştirmek isteyenler. Bir olay gördü, bir ruhsal görü içerisinde bir şeyler gerçekleşti, bu alanları kapatanlar. Bunlar tabii ki tatları ve lezzetleri de kapattılar. Çünkü orada kapanan bağlantı, rüyalarını kapatanlar, tat ve lezzetlerini kapattılar. Çünkü burada sadece fiziksel bir beden, tek gözüyle görmek için gelmediniz. Ve biz aynı zamanda bedensel, maddesel bir sebeple burada oluyor olsak da bizim bir de çok daha ince madde
dediğimiz çok daha latif, çok daha seyyal bedenlerimiz vardır. Bunlar da maddedir ama çok daha ince ve çok daha seyyal yapıda kullandığımız enerjiler de vardır ve bunun ucu ruha kadar gider ama onun da mekanizmalarını, çeşitli çalışmalarını anlatıyorum. Şimdi öyleyse her birimiz mutlu olabilmek için öncelikle hormonlarımızı idare eden bu epifiz beziyle bir arkadaşlık, dostluğa ya da o alanların temizlenmesine ihtiyacımız vardır. Bu işin temeli. Şimdi cinsellikte de mesela aynı şekilde cinsel tat derinlikleri de benzer şekildedir. Yani her bir çakranın patlaması ya da enerjisini bir üst çakraya gönderim sırasındaki oluşan enerji birikimleri cinsellikteki haz seviyelerini belirler. Yine aynı şekilde sizin bir yemeğin içerisindeki haz seviyelerinizi epifizinin katmanları içerisindeki onun tadını alabilmek ve alabilmemek, alamamak belirler. Bir şefkat enerjisinin sizi ne kadar güzel sarıp sarmaladığının tesir ve lezzetinin içerisinde ne kadar hani böyle içine daha derinine girebildiğinizin ya da bu konudaki kabiliyetiniz şefkat derinliğinizi belirler. Diğer taraftan sevgiyi alabilmek ve sevgiyi verebilmek ve gönlünüz içerisinde her türlü maddi beklenti ve çıkarı bırakabildikçe oluşturduğunuz boşluk ile oraya sevgi doldurma yeteneğiniz ve kapasiteniz de sevgi derinliğinizi belirler. İşte şefkat ve sevgi derinliklerinizin epifiz bezinin de yani ruhsal bağlantı, kendi özünüz ve ince bedenlerinizle bağlantı yeteneklerinizin arttırılabilmesi de bu dünya üzerinde siparişlerinizin ve aslında çağrılarınızın, muhabbetiniz sonucu hayatınıza davet ettiklerinizle buluşma anı da size mutluluklar sunar. Ve bu mutluluklar içerisinde siz ne kadar siparişinizle buluşursanız, sipariş ettiğiniz yerde ne kadar şuurunuz, farkındalığınız ile bulunduysanız, size sunulan hayat, olay ya da kaderle de buluştuğunuzdaki şükrünüz, mutluluk derinliğinizi belirler. Şimdi gelin bunun içine girelim. Şimdi bir mutlu edecek bir olayın içindesiniz. Diyelim ki bunu sadece bir kök çakra olarak hissettiniz. Bir kademede. O mutluluk sizi güzel kökleyebilir. Fakat bir kademe daha derinleştiğini hissedin ve bununla ilgili yeni mutluluklar üretmek üzere bu sefer bir akışkanlığa aldı o mutluluk seni. Şimdi hop aldı bizi ikinci seviye derinliğe. Bununla ilgili netleştin. Kararlarını ve yepyeni bir şekilde hayatına yön verecek iradenle seçimler yaptın. Bir derine daha aldı. Gördüklerin, seyrettiklerin, yaşadıkların şimdi gönlünü açtı ve gönül rahatlığıyla olandan, çağırdığından razılığa geçtin ve kendinden razısın. Bu razılık seni Yaradan'ın senden razılığına götürür ki bu sefer kalbin çiçekler açmaya başlar. Şimdi mutluluğun biraz daha derinleşti. Bu mutluluğu dillendirdin, ifade ettin ve çevrenle paylaşmaya başladın. Bu sefer kendi mutluluk ışığını verdikçe ve verdiklerinin yansımalarında da o ışıltıları gördükçe şimdi biraz daha derinleşmeye başlarsın. Ve bunu gördükçe içindeki bu sefer eğrelti otlarını fark edip temizledikçe bir dönüşümün haline gelirsin. O mutluluk seni bir an içerisinde dönüştürmeye başlar. Evet, çok şükür ki şu ana kadar siparişim buydu. Fakat şimdi ihtiyaçlarımı görmeye başladım. Benim şimdi ihtiyaçlarım içinde bunlar da var. Öyleyse menüme bunları da ekliyorum. Bunları da ifade ediyorum. Bunları da dinlendiriyorum ve bunların vizyonlarıyla o mutluluğun derinlikleri içerisinde artık bir huşuya yolculuk başlar. İşte o huşuya yolculuk içerisindeki oluşan artık mutluluğun adı mutluluk değil, saadettir.
Şimdi Anadolu'da özellikle şöyle cümleler sarf ederler. Para saadet getirmez. Bakın para mutlu etmez değil, para sizi mutlu eder. Fakat saadet getirmez. Oysa ki hayatın içerisinde birçoklarınız paranın peşinde belki koştunuz. Her birimizin koştuğu zamanlar olabilir. Fakat para peşinden koşanı koşturur, kovalatır kendini. Her şeyde böyledir. Sen çağırırsın, gelir, kovalarsın, kaçar. Şimdi özellikle bu önümüzdeki dönem Türkiye birçok alanda çok gelişip büyürken ekonomik alanda özellikle parayla ilgili alanlarda bir miktar hani böyle bu alanların testlerinden geçirilecek birçok kişi. İşte buralarda eğer şu ana kadar yarattığını, çağırdığını görüp fark ederek hayatını güzelleştirmek için mutluluğun derinlikleri içerisinde an içine girip sevgi ve şefkat derinliklerini arttırarak çağırdığının, sipariş ettiğinin ne kadar güzel ve mükemmel olduğunun farkındalığıyla bir şükür haline geçebilmeye adım atanlar için gerçekten harika bir dönem, harika günler başlıyor. Bunu göremeyen, şikayet edenler, yaratım güçlerini şikayet, endişe, korku alanlarında kullananlar içinse bunların çoğaltımları başlıyor. Şimdi sevgili dostlar, bazen şimdi tabii dostlar, arkadaşlar diyorlar ki ya tamam sen bunları söylüyorsun, senin tuzun kuru. Evet, çok kuru tuz da sattık. Islandı, ıslahını da bazen değerlendirdik. Şimdi evet, tuzunuzu kurutmanız önemli. Birçok şeyinizi tuzla temizler, bozulmasını önlersiniz. Fakat şu var, zannediyor musunuz ki hani Ünal'da böyle damdan düştü, tak diye geldi, bunları öğrendi, anladı. Bu sizlere anlatılan bilgiler ne kadar değişik, belki derin tecrübelerin, bazılarında yaraların, bazılarında acıların, bazılarında bir sürü hani o gün için olumsuz zannettiğim olayların izleriyle geldi. Ve her birine zaman içerisinde şükretmeyi öğrete öğrete, teşekkür ede ede hayata, hayatındakilere, sana o gün için olumsuz gibi görünen şeyleri yapmış olanlara bile her birine verdiğin görevlere teşekkür ede ede. Bunların herhangi bir tanesi hiçbirimiz için hani böyle çok kolay demiyoruz. Tabii ki emek istiyor. Fakat okudukça, gördükçe evet bu alanlarda zayıfmışım ve bu alanlarımı kuvvetlendirmek için çağırmışım. Bu alanlarda ne kadar da işte diyelim ki eksik görüp, eksik düşünüyor ya da kanılar ve zanlarla bakıyormuş. İşte onların her birinin tamiratı için bu sefer potansiyelin siparişler veriyor. Bazen kulağını çekiyor, bazen canını acıtıyor. Bazen neşelendiriyor, güldürüyor. Bazen bunların birçoğu hızlıca geçiyor. Evet, mutlu olmak her birimizin hakkı ve zaten bu dünya sizi mutlu etmek üzere kurgulanmıştır. Diğer taraftan bir çağırdığınız olayın, hayatınıza davet ettiğiniz olayın hangi sebeple, hangi ihtiyacınıza karşılık geldiğini görmeniz önemli. Ve bunu görüp buradaki faydayı aldıysanız, bunların içinde korkularınız, endişeleriniz olabilir. Şu an içerisinde herhangi bir zorluğun içinden geçiyor da olabilirsiniz. Bu neden çağrıldı? Sen neden çağırdın? Ve çağırdığın sebebi gördüğünde neden böyle bir konuyu dilediğin ve dillendirdiğin hal ve durumla buluştuğunda o zaman kaçmaktan ve değiştirmekten öte şimdi gel bakalım. Ben seni hangi faydaya çağırdım? Hangi derdime, hangi yarama merhem olmaya çağırdım? Bu sefer o faydayı alırsın. Bugün ülkemizde birçok hastalar, rahatsızlıklar ve sorunlar yaşayan insanlar var. Her bir tanesinin her gün şükredeceği bir sürü konular vardır.
Kimisinin evinde cenazesi vardır. Kimisinin ağır hastası vardır. Kiminde hiç derman bulamayacağını düşündüğü bir hastalık, bir rahatsızlık vardır. Kimisi ailesinden, ilişkisinden, kimisi ekonomisinden ve herhangi birisi bir yerden şikayet eder. Ama bu dünya ne için? Neden bu dünyadasın? Ve bu dünyada görmen ve anlaman gereken şey ne? Neler fani, neler baki? Ve sen yatırımını nereye yapıyorsun? Yani bazı alanlar var, evet, çok güzel bizi mutlu etti ama o mutluluklar saadete dönüştü mü? Yani derin, kalıcı mutluluklara dönüşüyor mu? Onların izleri hayatın içerisinde yeni tohumlarla, yeni çiçekler, yeni filizlerle, yeni ağaçlar, meyveler veriyor mu? Öyleyse buradaki zamanını, enerjini, sana verilen gücü, parayı, güzelliği ya da gençliği ne için kullanıyorsun? Harcıyor musun? Değerlendiriyor musun? İşte değerlendirebilenler için gittikçe mutluluk derinliği artacak. Çünkü her mutlu olduğumuz şeyin içerisinde de bilerek bir çörek otunu koyacağız. Evet, bütün bunlar çok güzel ve harika şeyler. Belki çok güzel lezzetler yaşayacağız, yaşıyoruz. Tabii ki bunların her bir tanesinden sadece bir tane var ve o bir tanesi de güzellikle uğurluyoruz. İşte bak hüzünümüzü de koyduk oraya. Yani bir aydınlığın içerisine o siyah tohumdan koymadığında doğa gelir o karanlığı onun içine koyar. Her güldüğün ve kahkahanın içine dahi o küçücük bir çörek otunu koyarız ki o orada denge oluştursun. Evet, mutlu olacağız, mutluluğu çağıracağız, peşinden koşarak değil. Hayatımız içinde zenginlikler, maddi manevi bolluklar, bereketleri davet edeceğiz. Bunları ağız tadıyla yaşayacağız. Fakat peşinde koşarak değil. Bunlar olsa da olmasa da şükre devam edeceğiz. Çünkü bir taraf fani, bir taraf baki. İşte o baki ve hep yaşayacak olan tarafının aslında mutluluğunun adı bu sefer huzura dönüşecek. O huzur sükunetin içerisinde eminliğinden aslında neden burada olduğundan ve neler yapması gerektiğinin bilgisiyle bu sefer ayaklarını yere sağlam basacak. Ve çevrene bakacaksın. Kim mutlu? Kimlerin mutluluk derinliği ne kadar? Ve şimdi ben ne kadar mutlu olmak istiyorum? Gerçekten mutlu olmak istiyor muyum? Yoksa mutluluk zannettiğim acılardan, kederlerden, şikayet ve üzüntülerden beslenmek isteyen tarafları mı beni yönetiyor? İşte buralarda uyaranlar bu sefer buralardan adım adım çekilecekler. Belki buna da ihtiyacın vardı. Buralarda dahi kendine kızarak değil, oralarda dahi o derin şefkatinle, öz şefkatinle kendini kucaklayarak. Evet, acıya da ihtiyacın olabilir. Baharatla, ateşle pişmen de gerekebilir. İyi ki piştik. İyi ki her birimizin zaman içerisindeki bu ateşle temasları da oldu. Her birine teşekkür edebilmek ve yarattığın hayatı, çağırdığın kaderi kucaklayabilmek bu dünyadaki senin mutluluk derinliğini arttıracak çok kıymetli, çok önemli yasalardır. Bugün böyle bir merhabalaştık. Yarın kısmetse 29 Ekim'le ilgili bir aktarım yapmak niyetindeyim. Kısmetse yarın akşam yine buluşacağız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Faydaya, fayda rehberliğine her birimiz davet.